Merhaba. Bu video ile İBA Valvesa Ankara üretim tesislerinde uyguladığımız, adlarına iyi çevre uygulamaları dediğimiz, başka tesislerde de hayata geçirilebilecek bazı pratiklerden bahsetmek istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde büyük bir çevre felaketi yaşanıyor. Marmara Denizi'nde çıplak gözle bile tespit edilebilen bu felaketi bir sonuç olarak düşünelim. İnsanlık olarak yapmamız gereken şu anda müsilajın toplanması ve bertarafı olduğu kadar bizi bu sonuca götüren sebeplerin de tespiti ve bertarafıdır. Bu sebepleri bilim insanları kolay anlayabilmemiz için tek bir kelimeyle basitleştirmiş. Kirlilik. Hem evsel hem de endüstriyel kaynaklı, gereken seviyede işlenmemiş atıkların yarattığı kirlilik. Bugün bizim Ankara'da faaliyet gösteren bir kimyasal üretim tesisi olmamız, bu kirlenme için yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Çevre kirliliğine olan etkimizi azaltmak için üretim yapan tüm tesislerin alabileceği bazı basit önlemler var. Kimyasal üretim yapan tesisimizde uyguladığımız önlemleri örnek olması adına şu şekilde sıralayabiliriz. İBA Valvesa boya üretim sürecinde kanalizasyona kimyasal atık deşarj edilmiyor. Oluşabilecek kimyasal atıklar uygun kodlanarak variller ile lisanslı firmalara teslim ediliyor ve parayla bertaraf ettiriliyor. Oluşan metal atıklar biriktirilerek geri dönüşüme veriliyor. Oluşan tozun ve solvent buharının kaynağında emilimini sağlayarak filtrelere gönderiyoruz. Filtrelerin etkinliğini periyodik yapılan emisyon ölçümleriyle izliyoruz. Kağıt ve plastik atıkların geri dönüşüm için toplanması konusunda teşvik edici bir ortam var. Bu geri dönüşüm gelirleri toplanarak sosyal aktivitelere harcanıyor. Bu boyutta bir tesiste yangın çıkması belki 50 yıl boyunca çevreye verebileceğimiz zararı bir anda vermemiz anlamına gelebilir. Bu sebeple yangınla mücadele konusunda çok hassas davranıyoruz. Mesela kapalı alanda her metrekareye etkili müdahale eden sprinkler sistemi çok yaygındır. Fakat biz solvent buharı konsantrasyonunu ölçen dedektörlere, alev dalga boyunu algılayan sistemlere de sahibiz. Kampüsümüzde 100'e yakın çeşitlilikte 1000'den fazla bitkimiz bulunuyor. Tesis içinde molalarda çalışan arkadaşlarımızın hobi olarak ilgilendiği organik bahçemiz mevcut. Atık ham madde varillerinden tamamen kendi atölyemizde ve kendi kadromuzla oturaklar yapıyoruz. Sadece geri dönüştürülebilir atık üretmiyor, aynı zamanda geri dönüştürülmüş ikinci el palet kullanmayı tercih ediyoruz. Kullanılmayan konteynerlardan yaptığımız ofis, depo alanlarımız var. Dijital arayüzlere geçişle aramızda dolaştırmamız gereken formları e-form haline getirdik. Bu şekilde %70 oranında kağıt tüketimimizi azalttık. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamı %90'a getirmek. Sektörde yaygın olan koli etiketleme yerine kolilerimizde direkt baskıya geçiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın doğum gününde hediye olarak Tema Vakfı'ndan adlarına fidan bağışlanıyor. Aydınlatmalarımızda daha az elektrik tüketen, daha az ısı yayan LED lambalar kullanıyoruz. Plastik pet ve damacana kullanmamak için içme suyu temini arıtmalı sebiller ile çözülüyor. Şu anda yan tesisimizde kullanılan ve bu tesis içinde yatırım kararı alınan güneş enerjisi ile kendi elektrik tüketimimizi %30 oranında azaltmayı planlıyoruz. Firmada eskiyen, değişmesi gereken laptop ve telefonları çekilişle talep eden çalışma arkadaşlarımıza dağıtıyor ve dijital atık azaltıyoruz. Yılda bir kez kendi içimizde çevre duyarlılık anketi yaparak beğenilen uygulamalarımızı ve yapabileceklerimizi konuşuyoruz. Unutmayalım, çevreye saygı duyarak yaşamak, çalışmak, üretmek bir kültür meselesidir. Yarınlarımız için bu kültürü edinmeli ve korumalıyız.